Merhaba, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra dik bir canlı yayındayım. Hala tek kişilik dev kadro ben karşınızda. Şimdi yorumları daha rahat görebilmek için kendi kendimin canlı yayınını bir açayım diye düşünüyorum kendi kendime. Bakayım nasıl olacak. Kanalıma gireceğim. Evet. Ve ne oluyor bakalım. Sesini de tamamen kıstım. Ah, hoş bulduk. Ah, böyle çok iyi oldu. Çok rahat oldu. Ben şimdi hem kendimi görüyorum. Biraz gecikmeli olarak. Ee, evet, ortalamış mıyım? Ah, buradan görüyorum. Ah, çok ilginç. Çok hoşuma gitti bu oyun. Yani kendimi aynadan görüyorum. Telefon ekranında görüyorum. Ve daha sonradan gecikmeli olarak ee, bilgisayardan görüyorum. Bir de bir altyazı yazıyor şu anda. Canlı altyazı var. Bu hangi dilde var? Bu nasıl yaptım? Ben yapmadım. Acaba sizde var mı? Ben mi bilgisayarımda mı oldu bu canlı altyazı? Onu da bilmiyorum. Nasıl olacak? Ama evet. Açık şuraları falan. Yani dediğim gibi yeni düzenekler yaptım. Bu da beni bayağı keyiflendirdi, mutlu etti. Ses az mı geliyor? Şimdi nasıl geliyor? Hoş bulduk. Sesim iyi mi? Deneme, ses, deneme. Görüntü kalitesi neden düşük olabilir? Söyleyeyim. Bakayım, kapıya aralık yapayım. Ee, neden düşüktür? Ee, telefondan yayın yapıyorum. Bir. Telefon ayarlarını kurcalarım. Kapıyı daha açayım. İnternet bağlantısı daha iyi gelir. Evet, daha iyi değil mi? Bir dakika, bir saniye. Ben biraz da kapıyı aralayacağım. En azından modemle aramda bir kapı olmaz. Gerçekten ilginç. Daha iyi değil mi? Evet. Yayınıma hoş geldiniz. Aslında ses düşük mü hala? Ses çok düşük diyorsunuz. Ah, bir saniye bakayım. Evet. Şuradan bir konu değil. Yok, filtre istemiyorum. Ne gerek var? Evet, bu neymiş? Ben de yeni özellikler var. Önemli anlar kanalımda liste dışı olarak kaydedilmiş. Ay, onu bilmiyorum. Üyelere yayın olacak, evet. Evet, tamam. Ses yok mu şu anda? Var mı ses? Lütfen bildirin beni. Yoksa mikrofonu kaldıracağım. Madem öyle. Mikrofonlardan çektiğim ses şu anda daha iyi olsa gerek. Bağlantıyı kapat. Evet. Ses var değil mi? Harika. Ya mikrofon, yani koskoca mikrofonlar falan ayarlıyorum. Yok yani. Bakın, bu mikrofon da Merkür Retro'da geldi.
Bir tane daha mikrofonum var küçük. O da Merkür Retro'da. Merkür Retro olmadan mikrofon işini halletmem lazım. Merkür Retro'da alınan elektronikler gerçekten sorun çıkarıyor. Şu an ses vardır. Üyelere ne gibi ayrıcalıklar var? Çok güzel ayrıcalıklar var. Özellikle son 1-1,5 ayda, 2 ayda bazı kişisel sebeplerimle benim de bazı aksaklıklarım oldu. Şu anda çok daha iyiyim. Motivasyonum güzel. O yüzden de çok güzel sürprizler bekliyor. Ayrıca daha stüdyoyu daha hazırladım. Biraz daha profesyonellikler falan katıyorum. Ve çok güzel yayınlar sizleri bekleyecek. Onu söyleyebilirim. Evet. Hoş geldiniz. Haç takmamdaki haç aslında şöyle bir şey. Şu zaten gördüğünüz Ank'tır. Mısır sembolüdür. Sonsuz hayatla ilgilidir aslında. Ra'nın anahtarı diye de geçer. Bakın şu. Bu ise bir arkadaşımın hediyesi. Çok uzaklardan bir yerden, bir manastırdan. O yüzden böyle dün geldi ve ben de takmak istedim açıkçası. Evet. Şimdi bugün daha yeni izlediğim Dune filmi ile ilgili bir canlı yayın yapmak istedim. Direkt filme girmedim. Şimdi girebilirim. Haç takmamdaki bir sebep de bu Dune filminde çok önemli bir nokta var. Burada bir rahibeler topluluğu var. Önemli kadınlar topluluğu. Bu kadınlara ismine de geleceğim. Bene Gesserit deniyor filmde. Yani daha doğrusu Dune evreninde Bene Gesseritler. Bunlar çok etkin, çok güçlü, özel eğitimler almış kadınlar topluluğu. Ve kurallarından bahsedeceğim. Şöyle bir şey var. Ben şimdi film hakkında çok spoiler vermek istemiyorum. Bu yüzden de ilgimi çeken kısımları ile ilgili ve sembolik yanları ile ilgili konuşma yapacağım. Ve en çok ilgimi çeken zaten bu rahibeler topluluğuydu. Dediğim gibi en çok ilgimi çeken bu rahibeler topluluğuydu. Bununla ilgili de konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bildiğiniz üzere çok eski yıllarda insanlar anaerkildi. Kadınlar yönetiyordu, yöneticiydi. O zaman ataerkil düzen yoktu. Şu an ataerkil, erkeklerin yönetiminde daha çok. Erkekler söz sahibi, erkeklerde. Bu Dune evreninde de yani 10 binli yıllar aslında yine kadınların yönetimi var. Yani kadınlar alttan alta oyun kurucu. Oradaki iktidarı benimseyen, belirleyen kimseler. Derinden bu iktidarı sağlıyorlar ve şöyle kuralları var. Şimdi bunlar mesela sesle insanları yönetebiliyorlar. Öyle bir ses kullanıyorlar ki mesela diyor ki kapıyı aç diyor, açıyorlar. Yani kimse karşı gelemiyor. Yapmak istemediği şeyi bile yaptırabiliyor. Bir tür ileri hipnoz tekniği gibi bir şey. Geleceği görebiliyorlar ve insanlar üzerinde etkili halleri var. Geleceği görmek de zaten oldukça önemli. Hisleri gelişmiş. Şimdi bunların hayatında bu rahibelerin cinsellik çok önemli. Daha doğrusu kimle cinselliği paylaştıkları ve buradan kimle çocuk yaptıkları çok önemli. Ona göre hanedanlar arasında bir dengeyi sağlıyorlar. Dediğim gibi toplum düzeni yapıyorlar aslında bir nevi. Ve şöyle bir kural var bunlarda. Üst rahibelerin kuralı, bu kişiyle birlikte ol deniyor. Bu kişiyle birlikte olacaksın, bebek yapacaksın. Dediğim gibi üst rahibenin dediğine göre yapıyorlar zaten.
Ve o bebek de kız olmak zorunda. Kızları bu şekilde eğitimden geçirebiliyorlar. Yani bu eğitimi ancak kadınlar alabiliyor, kızlar alabiliyor. Böyle bir düzen. Ancak izin verildiği ve doğru olduğu gene ya da tohuma karar verilirse bir tane erkek yapılacak. Onun için de doğru kadın ve doğru erkeğin bulunması gerekiyor. Böyle bir kural var. Hatta bu erkeğin de ismi Kwisatz Haderach. Kwisatz Haderach falan böyle söylüyorlar. Bu yani önemli bir kişi, yani tek bir erkek bunu alabilecek. Çünkü zaten çok büyük bir güç bu kadınlarınki. Bunu bir erkeğe öğretmek, bu tekniklerini erkeğe öğretmek de yasak. Yani ancak bu Kwisatz Haderach denilen o önemli erkek kişisi bu eğitimi alabilir. Ve filmde de, yani bu aslında birinci filmdeki geçen konular. Ve filmde de Lady Jessica'ydı değil mi, bakayım. Evet, Lady Jessica, yani bizim başrol oyuncularımızdan biri ve asıl oğlanın annesi olan kadın bu rahibeyi dinlemiyor ve hani sevgilisinden, evlenmemişlerdi, sevgilisinden bir erkek çocuğu peyda etti demeyeyim, erkek çocuğu yapıyor. Ve bu erkek çocuğuna yasak olmasına rağmen bu teknikleri de öğretiyor hep. Yani o çocuğa inanıyor ve bunun hanedanlığı Atreides hanedanlığı ve Paul Atreides. Kadınınsa başta biz soyunu bilmiyoruz. Çünkü iki büyük hanedan var. Hani bizim gördüğümüz kadarıyla iki büyük hanedan var. Bir tanesi böyle kel kafalı, şişman falan böyle bir tipler var. Bunlar neydi ya? Sarokeller falan, kötüler bunlar. Böyle kaşları yok, kaş yok, saç yok, kel, şişma, böyle iri garip garip tipler ve kötü bunlar. Bir bunlar var, bir de Atreides'ler var. Bunlar düzgün. Yani şey gibi aslında, Mahabharata'daki Pandavalarla Karunalar mıydı, Kuranalar gibi. Yani iki soy var mesela Mahabharata'da da. Mahabharata'da da daha kötüler ve iyiler gibisinden iki aile, düşman aile var ve bunların savaşı var. Yani Mahabharata'da da hatta çok meşhur Arjuna vardır Mahabharata'da. Arjuna savaşmak istemez çünkü öldüreceği kişiler eğer savaşırsa kendi ailesidir. Ve yani kendi ailesinden, kanından kimseleri de öldürmek istemiyor. Yani bunlarda da uzak akrabalık var ve savaşı istemiyor aslında. Hayır, ben değilim diyor, yapmam diyor. Ama kader, sen ne yaparsan yap, bunu gerçekleştirmen gerekiyor. Yani böyle bir durum var. O yüzden de yani şeyi benzettim. Dune filminde de bizim baş oğlan Paul Atreides de yer yer ikinci filmde hep şeye giriyor. Hayır, ben bu kaderi istemiyorum, rüyasını gördü. Benim yüzümden bana tapıyorlar ve birçok insan ölüyor. Açlık geliyor, sefalet geliyor, insanlar ölüyor. Ben bunu istemiyorum. Hayır, güneye gitmeyeceğim diyor. Israr ediyor. Yani gitmiyor, direniyor. Ama öyle olaylar oluyor ki gitmek zorunda kalıyor. Yani kaçacak yer yok. Gitmezse daha fazla insan ölecek. Onlar da gitmeyecek. Sevdiği insanlar da öleceği için kaderden kaçış yok. O da gidiyor. Yani benim anlatmak istediğim bu, şimdi spoiler sayılmaz. Çünkü bu böyle bir klasiktir. Her zaman filmin başında gördüğümüzü sonunda, ortasında da görürüz ya. Hani kader ağlarını illaki örer. Siz ne yaparsanız yapın örer. Böyle bir durum var. Yani dediğim gibi romanda ve asıl roman zaten, yani filmdeki olay böyle bir şey, yani kaderden kaçılmadığı gibi bir şey böyle. Bir tarafta dogmalar, din, inanışlar, batıl inançlar ve kader kavramı var. Bir taraftaysa hayır, biz savaşacağız akıl yoluyla ya da bunu böyle yapacağız, bileğimizin hakkıyla kazanacağız diyen insanlar var. Aslında ikisinin ortasını bulmaktır ya dengede kalma ana olan durum. Yani ben her zaman buna inanıyorum. Ne kör kütük inanacaksın ama yani inancı da bir kenarda tutacaksın ve akledeceksin. Ya o yüzden ben içeriğini zaten çok sevdim. İçeriğini sevme sebebim zaten Dune'un bir başyapıt olması. Çok iyi bir roman, bir başyapıt. Acaba kitabı okusam mı diyorum.
Ve böyleydi. Yani ana konu böyle bir şey. Ha, buradaki dediğim gibi rahibeler zaten çok ilgimi çekti. Her zaman zaten diyorum evet ben de bir Bene Gesserit olayım falan filan. Tabii ben bu yaştan sonra çocuk yapamam. Çocuk yapmayı da düşünmüyorum. Ama her zaman şuna da inanırım. Bir kadın belli bir yaşa kadar çocuk yapma potansiyeline sahip. Yaratıcılıktır. Ama sen yaratıcılığını nasıl kullanıyorsun? Yani bir kadın yaratıcılığını bir bebek yaparak bir insan dünyaya getirip onu büyüterek de kullanabilir. Ama bunu daha soyut yolla da yapabilir. Ya da eserler bırakarak da yapabilir. Yani benim seçtiğim yol daha farklı oldu. Ben yaratıcı bir insanım. Oldukça da yaratıcı bir insanım. Bu gücüm var. Ama benim tercih ettiğim yolda farklı bir taraf. Her zaman bilgim, kültürüm, bunu arttırmak, yeni şeyler üretmek. Beni en çok heyecanlandıran şey böyle yenilikler. Yani bu yayınlarda da mesela bunlardan bahsetmek benim en sevdiğim şey. Çünkü hoşuma giden, beni heyecanlandıran bir konu hakkında konuşuyorum. Hani benim için evet bu önemli, heyecan verici. Aslında ben de bu tür şeyler yaratmak istiyorum. Bir yandan da heybemde var ama daha tamamlanmamış. Yani o eserleri gerçekten doğurduğum zamanlar ben hala hamileliğini yaşıyorum çünkü. Doğurduğum zaman kim bilir ne kadar mutlu olacağım. Böyle düşünüyorum. Biraz bu konulardan dediğim gibi bahsetmek istemiştim. Yani şimdi birazdan filme de gelirim. Benim bir eleştirim olabilir. Filmin yani kitabı okuyanlar filmi beğenmemişler. Çünkü kitaptaki evren muhteşem ama filmde kitapta olanların dışında şeyler olmuş. Yani kitabın sonuna uymamış film. Bu yüzden eleştiriliyor. Ee, Ne bu? 57 mi? Evet, filmin romanları çok yüzeysel. Tabi. Ne 57'si, ne yaptınız? Yok artık. Dörtlü rakamlardayım. Hayır hayır, alakası yok. Nereden çıktı bu yani yaş muhabbeti? Sinemalar kapanmadı. Evet, şöyle bir yorumlara bakayım dedim. Saçma yorumlar da var, güzel yorumlar da var. Yani evet. Allah. Gerçekten yani. Gerçekten matematik bilmiyorsunuz. 1979 ve yıl bir bölme ne bölmesi? Bir çıkarma işlemi dahi yapamıyor musunuz? Ne 47'si? Ve gerçekten kişinin önemli olan hissettiği yaş, bedeni, sağlığı. Yani ben birçok 20'lik insana sağlık olarak, beden olarak, akıl olarak, ruh olarak taş çıkarırım. Ruh olarak herkes zaten genç belki de. Yani bu konuya girmeyelim bile, gerek yok. Evet. Ne diyordum? Yani böyle filmin bir konusu var. Mesela filmde oynayan oyunculardan Javier Bardem çok iyi oynamış. Javier Bardem bu bizim baş karakter, baş oğlan Paul Atreides inanan biri. Yani onun baş müritlerinden gibi. Buna zaten e, isim de almış ve bunu Mehdi olarak bekliyorlar. Nasıl bir Mehdi inancı zaten eskiden de vardı, hep vardı. İşte bu Mehdi olduğunu düşünüyorlar. Zaten diyorlar ki hayır ben Mehdi değilim diyor kahraman. Ondan sonra diyor ki evet işte diyor gerçek Mehdi de zaten ben Mehdi'yim demez. Yaşasın Mehdi diyorlar. Yani bir şey oluyor. Aa tamam, yani her seferinde gerçekten çok iyi oynamış. Orada bir zaten Orta Doğululuk hali seziyorsun. Ama onlar inanıyor ama mesela öğretiyor da o sınavlardan geçmesi de gerekiyor. Sınavlardan geçince işte alamet tuttu deniyor, çıktı deniyor. Böyle bir durum var. Açıkçası yani ben inançlara karşı biri olmadığım için
Bu da inanç zaten insanları bağlayan ya da insanların afyonu gibi bir durum. Ve yani filmdeki bu tezatlığı da sevdim. Mesela şöyle yapmışlardı. Kuzeyliler pek de bu Mehdi'ye inanmıyorlar. Bunlar daha hani biz savaşırız, ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Zaten bizim kaderimiz böyle, biraz daha karamsarlar. Bayağı karamsarlar. Yani Kuzey mesela, nasıl gerçekten bakarsanız dünyada da kuzey ülkeleri daha az inanırlar. Güneyde ise inanç çok daha fazladır. Yani güneyde insanlar bayağı bir inancın içindedir. Aynen filmdeki evrende de böyle zaten. Kuzeyliler pek inanmıyor, Güneyliler inanıyor ve bayağı böyle bir Mehdi ordusu falan kuruluyor. Filmde mesela ortalarda bir arena sahneleri vardı. Siyah beyaz bir video oyunu gibiydi. Yani 80'lerde 90'larda yapılmış video oyunları gibiydi. Oradaki şeyi çok sevmedim. Yani basit geldi bana. Acaba dedim özellikle mi böyle yapılmış, ama bir hayal değildi. Mesela bir rüyayı anlatırsın da detaylar kaybolur. Bu öyle değildi. Yani şeydi. Bir su içeyim. Yani böyle bir değişik, bir garipti. Siyah beyaz falan böyle gösterilmişti zaten. Siyah beyaz olması değil de olan yani efektlerini sevmedim açıkçası. Ondan sonra ne yapayım? Şöyle de dediğim gibi filmin sonunu değiştirmişler. Bu yüzden hiç hoşlanmayanlar vardı. Yani romana sadık kalmamışlar. Ben de romana sadık kalmayınca o zaman niye romanın filmini çekiyorsun diyorum. Bir de bu filmin altyapısı, aileler, karakterler falan ne yapılmış? Çokça yani bunun derinlemesine incelenmesi ve tanıtılması gerekirken direkt film çekilmiş. Direkt film çekilmesi de biraz ne yapıyor? İnsanlar bilmiyor, tanımıyor. Yani malzemeyi açıkçası israf etmişler, yanlış kullanmışlar diye düşünüyorum. Yani elimde böyle bir kitap ve malzeme olsa ben önce uzun uzun dizisini çekerim. Belki en son bir filmle bağlayabilirim, 2 filmle. Ve şimdi bunun galiba ilk kitap bitmiş. Şimdi bunun sonu yok. Yani devam filminin de çekileceği düşünülmüyor. Belki çekilir mi bu filmin kazandığı paralara göre? Oyunculuklar iyiydi. Bence gayet de güzel taşımışlardı. Mesela bu Bene Gesseritler, rahibeler, karar verici kadınlar da yüzleri yazılı. Hani doğuda kadınların olur ya. Şey gibi bir hava vardı. Oradaki o çöl gezegeni Dune'da da. Afganistan, Kuzey Irak falan gibi. Yani Kuzey Irak'taki kadın şeyleri vardır ya, gelenekleri. Öyleydi. Böyle şey yapıyorlardı. Şimdi size göstereyim mi? Nesi göstermiş? Ya da göstereyim. Böyle sizi çıkacaktım karşıma. Yani çünkü filmde kadınlar böyle. Yani baş rahibe ana falan da şu şekilde, yüz gözükmüyor falan, böyle kocaman başları örtülmüş falan. Yani ve bunun da aslında bu İslam'daki geleneğin de nereden geldiği, o rahibelik geleneğinden de geliyor. Kapanmanın, baş kapamanın falan. Bu kısımlarda vardı. Bu roman 1965'te yazılmış. 65'te yazıldığı zaman Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı Tolkien'e de göndermişler kitabı. O daha önceden yazdığı için kendi romanını. Hani bu bilim kurgu ve fantastik. Romanı göndermişler, ne düşünüyorsun denmiş. Ve beğenmemiş mesela o. Yani ama onun tarzı değil. Yani bence dediğim gibi okumadım ama okumayı da düşünüyorum. Yani filmi böyle izledikten sonra kim bilir bunun romanı nasıldır diye. Ve bu rahibelerle ilgili olan kısmı açıkçası okumak istiyorum. Benim en ilgilendiğim kısım bu oldu. Sanırım bununla ilgili de bir kitabı vardı zaten. Çünkü Mesih falan, yani evet. Yazarı Frank Herbert, bu arada söyleyeyim. Birkaç kitaptan oluşuyor zaten. Şöyle ben de bir yandan bakıyorum Wikipedia'ya. Çünkü kitaplar 65'te çıkan Dune, sonra Dune Mesih'i, yani Dune'un Mesih'i, Dune çocukları, Dune Tanrı İmparatoru, Dune sapkınları, Dune Rahibeler Meclisi. Ben bu Rahibeler Meclisi kısmını merak ettim açıkçası. Ya sonuçta
Her kadının içinde bir tanrıça yatar. Her zaman buna inanırım. Ha, o tanrıçalık dozu farklı farklı olabilir ya da neyin tanrıçası olduğuna bakabilir. Evet, ben de bir tanrıçayım, bunu kabul ediyorum. Ve bundan memnunum, bunu kucaklıyorum, benimsiyorum. Ama dediğim gibi bunun başka bir dengesi de var. Gücü iyiye kullanmak, kötüye kullanmamak gibi kısımlar da var ve ego yapmamak. Ama o içindeki tanrıçayı da beslemek. Burada bu konulara niye geldim bilmem. İçimden geldi. Tanrıçalığımı duyurmak istedim herhalde yine. Ego yapıyorum. Neyse ya. Gayet güzel film falan anlatırken nereden geldik bunlara? Evet, şöyle bir bakayım ben. Yorum ya da soru var mı? Oh. Bir kişi bunu masaya koymamı istemiş. Bu da ilginç oldu. Ha, her güzel kadın evrende bir tür enerji santralidir. Katılıyorum. Açıkçası benim için enerji santrali ve enerji hale şeyle ilgili ya, gülmekle geçiyor. Doyasıya gülmek aslında enerjiyi şarj eden bir şey. Ya çenemde bir sorun olmuştu ve şu sıra istediğim gibi gülemiyorum. Kocaman gülemiyorum. Böyle kocaman gülemiyorum ya, ben aynaya bakarım, ikizler böyle bakarım. Gülerim kocaman, aynadaki de bana güler. Birbirimize güleriz falan ve şarj oluruz. Şimdi bakıyorum istediğim gibi gülemiyorum ya. Bu kadın kim ya falan diyorum yani. Geçici bir şey. Bir iki haftaya düzelir. Ama benim için en büyük şarj neşe, kahkaha, mutluluk, kendinle barışık olmak. Mutlu hal ve güler yüz. Yoksa kadın erkeği yok bunun. Yani sıkıntılı bir kadın olur, aman aman aman. Yani o zaman sizi şey yapar. Demoralize eder. Evet. Yani ne gereksiz sorular var ya. Yani bazen böyle. Evet. Bugünlük bu kadar. Birazdan yayını kapıyorum. İmparatorlara şöyle söyleyeyim, üyelerime benim ayda yani haftada 2 defa yayın yapmaya bakıyorum imparator üyelere. Savaşçı üyelere de haftada bir, bazen 2 yayın oluyor. Bazen yani hani 5 dakika yapıyorum, 2 yayın oluyor. Yani e, arttırmaya çalışıyorum. Ve çeşitli videolar oluyor. Şimdi biraz daha düzenlemeler yaptım. Işıklar, böyle hani stüdyo ortamını daha güzelleştirdim. Böyle biraz değişik konseptte, nasıl diyeyim, güzel yayınlar olacak. Dediğim gibi üyelerime de söyleyeyim ya da bazı giden hani sabırsızlık yapıp giden üyelerime, merak etmeyin. Kraliçeniz geri döndü. Öyle diyeyim. İmparatorlarla sosyal medya aslında oradaki canlı yayında zaten konuşuyoruz. Kurabilirim. Çok fazla bazen üyede oluyordu. Buna yetemiyorsun. Böyle. Evet. Ben ressamım. Yani Mimar Sinan mezunuyum. Mimar Sinan resim mezunuyum. Yüksek lisansımı da yine resim üzerine yazdım. Pop Art'ta kadın imgeleme hakkında tez yazdım. Yani benim eskiden beri konum hep kadındı, cinsellikti, kadının görünümü ve imgelemiydi.
ve kadının kendi dışa vurumuydu toplumda, reklam sektöründe ya da sanattaki. Yani baştan beri ben bu meselelerle ilgilendim ve en çok ilgilendiğim konu iktidar meselesi mesela. Ayrıca bir kitabım var, İtaatkar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kitabım İtaatkar'ı da Patreon üyelerine seslendirmeyi düşünüyorum. Başta sadece ses düşünüyordum ama videolu bir ses de yapabilirim. Yatay mı dikey mi olur bilmiyorum ama kitabı okuyacağım ve sonra kitabı e, yapay zeka ile birkaç dile çevireceğim. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca düşünüyorum. Ve bunları da Patreon'da paylaşacağım. Belli bir cüzi ücret karşılığında böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yavaş yavaş tanıtımına ve çalışmalarına da başlarım. Böyle bir şey var. Yani o kitabı böyle daha sunduktan sonra yeni kitaba belki daha rahat geçebilirim ya da kafam daha rahat olduğu zaman, yoksa var yani 2 tane güzel büyük kitap projem var. Onlar da olacak. Böyle ama ben belki de haftada bir bazı diziler üzerine, filmler üzerine sohbet yapmak istiyorum. Siz de geri dönüş yaparsanız, yorumlarınızla zenginleştirirseniz yayını, gerek canlı yayında, gerekse sonradan yazdığınız yorumlarla bana feedback verirseniz çok sevinirim. Ya da yani ben oradaki yorumları okuyorum, bazen kaçırdığım da oluyor. Ben de böyle dönebilirim ya da yönlendirmelerinizi açığım. Böyle biraz tartışalım, sohbet edelim. Ya da dediğim gibi filmler üzerine, diziler üzerine, belli konular üzerine sohbet edelim istiyorum. Ben OnlyFans hiç açmadım. Açmayı da düşünmüyorum. Çok çok fark var. Orada durum başka. Yani benim belli bir sınırlarım var. Bu sizin fikriniz ama YouTube'da yayın yapıyorum. O yüzden hiç herkes kendi fikrini kendine saklasın ya da yorumunu. Böyle akıl vermelere ihtiyacım yok. Güzel tavsiyeler verirseniz alırım. Yoksa kendinize saklayın derim. Allah'la benim aramdadır her şey. Bunu da kendinize saklayın derim. Dileklerinizi. Film sohbeti yani devamı gelsin istiyorum. Lütfen siz de bana dediğim gibi yorumlarınızla katkıda bulunun ya da sorularla memnun olurum. Ne biçim bir soru? Cinsellik hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir soru? Bu o kadar hayatın içinde ki ve o kadar genel ki yani sonuçta bir piramit var, hayatın gereklilikleri. Bu da gayet gerekli bir şey. En başta. Zaten en büyük sorunlar, savaşlar da cinsellikten çıkıyor ya da cinselliğin doğru düzgün yaşanamamasından çıkıyor. Ve toplum olarak da zaten buna aç, bunun Afrika'sı bir ülkeyiz. Ve bu yüzden de daha fazla nasıl diyeyim, insanlar bunu ya çok yanlış yönlendirmeler var ya. Gerçekten çok cahillik var. Kitap okumaları uzun uzun ve cansız olsa yorulmam. Cansız derken İmparator Yayınları hep değişiyor. Yani üye sayısı da değişiyor. Yayına katılanların sayısı da değişiyor. Evet. Müze gezer miyim? Vlog tarzı. Aslında bir sergi gezmiştim. Onun bak daha koymadım ya. Bir türlü yani onu da koyayım, yükleyeyim. Aslında yapıyorum zaten zaman zaman. Çoktandır şehre gitmedim. Çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımın sergisine gitmiştim. Onu gezmiştim. Onu da anlatmıştım. Onu yakında paylaşayım. Yoksa yer yer zaten bazı yerlere gidip eğer kanalıma girerseniz kanalımdaki
Sergi gezmeleri bölümü var. Orada eski sergiler de var. Canlı canlı gibi böyle gezerken çekiyorum. Ona girin, çok keyifli yani oradaki sergiler ve gezmeler. Yo, bence de ya, özledim ama dedim ya, çoktandır gidemiyordum. Kendi kişisel bazı durumlarda oldu ama gideceğim, bunlara devam edeceğim. Evet. Ah, kalp yapar mıyım? Hiç mesela bana bu gelmemişti. Bakın, bir tane de kalp yapma şekli şu varmış, biliyor musunuz? Bu da kalpmiş, böyle yapıyorlar. Bir de böyle yapıyorlar ama ben politikacı mıyım ya? Yüksek Topuklar Partisi falan yapacaktım, o ayrı da. Neyse ya. Evet. Bugünkü canlı yayınım burada sona erdi. Bir sonraki yayını bakalım cumartesi yaparım diye tahmin ediyorum. Cumartesi, en geç pazar. Tekrar görüşürüz. O zamana kadar hoşça kalın. İyi günler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Üyelere yayın var, az sonra geliyor. Ay, nereden? Buradan değil, oradan kapıyorum, doğru. Biraz da yakından size hoşça kalın diyeyim. Biraz yüzüm gözüksün. Bu tonları seviyorum ya, gerçekten. Hoşça kalın. İyi geceler. Ay, nereden kapıyorduk biz bunu? Görüşürüz.